Merhaba, salaş bluzumuzun ikinci bölümüyle devam ediyoruz. Bu bölümde eksiklerimizi tamamlayıp detayları konuşacağız. İyi seyirler. Şimdi şişime 33 tane ilmek atacağım kolum için. Bir miktar düz öreceğiz. Tersi ters, düzü düz. Ve sonra bir noktadan sonra yavaş yavaş arttırmalar yapacağız ve 40 ilmeğe tamamlayacağız kolumuzu. Burada bir tane zincir çekip şişimi takıyorum ve başlıyorum. Şöyle her seferinde bir tane ilmek çıkarıp şişime takıyorum. Böyle yapa yapa 33 ilmek atıyorum. Bir müddet sonra alıştıktan sonra bunu şişte daha rahat yapacaksınız ama henüz şişte yapamıyorsanız bu yöntemde çok işinizi görecektir. Otuz bir, 32, 33. Şimdi 33 ilmeğimizi böyle şişimize atmış bulunuyoruz ve dümdüz öreceğiz arkadaşlar. Yaklaşık bir 15-16 santim dümdüz örüp daha sonra birer birer yanlardan arttırarak 40 ilmeğe ulaşacağız. 40 ilmekten sonra da bir iki sıra daha ördükten sonra bayağı bir düşük kollu bir bluz yapıyorum çünkü kol ivim bayağı dirseklerimde olan bir bluz. Şu an böyle minik durduğuna bakmayın. Örüldüğünde bunun iki katı oluyor. Tersi ters, düzü düz örüyorum ve devam ediyoruz. Arttırma noktalarına geldiğimde beraberce nasıl arttırdığımı göreceğiz. O noktada buluşalım. Evet, kolumda arttırma bölümüne gelmiş bulunuyorum. Yaklaşık bir 14,5-15 santim civarında bir noktadayım. Şimdi burada kol kenarında şuradan şöyle dolayarak bir arttırma yapabilirsiniz veya şöyle bir arttırma yapabilirsiniz veya şuradan kenardan ilmeğinizin içinden girerek şöyle alarak ve bunu buraya tekrar takarak bir arttırma yapabilirsiniz. Ama ben bu kolda yapılan arttırmaların en başta olmasından pek hoşlanmıyorum. Çünkü dikiş yaparken böyle zikzak zikzak bir görüntü oluyor ve o benim hoşuma gitmiyor. Buranın düz olabilmesi için birinci ilmeğimi alıyorum örmeden, ikinci ilmeğimin dibinden, tüylü bir ip olduğu için biraz görünmüyor ama dilerim çıkar. İkinci ilmeğimin dibinden battım. Görüyorsunuz, bir önceki sıradayım ve burayı örüyorum ve ikinci ilmeğimi de örüyorum. 2 ilmeğimiz oldu, 3 ilmek. Diğer tarafta da aynı işlemi yapacağım. Tersinden yapacağım veya aynı sırada son ilmeğimiz kaldığında yapacağım. Hemen o noktaya kadar hızlıca gideyim. Geldik sona. Burada 2 ilmeğim var. Birincisini örüyorum. İkincisini sondaki ilmeğimin dibinden alıyorum. Örüyorum ve sondaki ilmeğimi de örüyorum. Böylece bu sırada 2 tane ilmek arttırmış olduk. Tersini düz öreceğim. Sonra dönüşte tekrar aynı arttırmaları yapacağım. Ama bunu her bluzda böyle yapabilirsiniz diye düşünmeyin. Çünkü şöyle bir şey var. Bunu ben kalın bir şişle örüyorum ve ipim de kalın bir ip ve tüylü bir ip olduğu için şu an göze gözükmüyor. Ama ince bir iple her sırada değil, 2 sırada bir arttırabilirsiniz. 3 sırada bir arttırabilirsiniz. O artık sizin kolunuzu ne genişlikte istediğinize bağlı ve ipinizin ve şişinizin ve üzerine kuracağınız örgünün elverişli olup olmamasına bağlı bir durumdur. Bu sadece böyle kalın ip ve kalın şiş için geçerli bir arttırma türüydü. Şimdi ben arkadan düz öreceğim. Burada tekrar arttıracağım. Arkadan düz örüp tekrar arttıracağım. Şurada benim 33 ilmeğim vardı başlangıçta. Şu an şişimde 35 ilmeğim var. Ben bunu
40 ilmek olana kadar bu işlemi devam edeceğim. Daha sonra birkaç sıra ördükten sonra kolumun istediğim noktasına gelip gelmediğine bakarak ne kadar sıra örüp örmeyeceğim ona karar vereceğim ve sonra keseceğim ve birleştirmelerimiz başlayacak. Ben artık birleştirmeye geçtim. Burada ister tığınız ile tığlayarak, ister de yün iğnenizle dikerek birleştirebilirsiniz. Şu an bu bana gayet pratik geldiği için ben böyle yapmaya karar verdim. Sadece şunu söylemek istiyorum. Burada omuzları, kolları, yanları artık nereyi birleştiriyorsanız kalın bir tığ kullanıyoruz ve şöyle serbest bırakarak biraz bol bol güzelce birleştirerek şu an ben neredeyim? Yakadan başladım. Omuz başına doğru gidiyorum. Buraya geldiğimde şuradaki işaretimi de çıkarayım. Artık buna ihtiyacım kalmadı. Kolumu alıyorum elime. Kolumun tersini buluyorum. Ortadan ikiye katlayıp kol ortasına bir işaret alıyorum. Şuradaki işaretlerime de gerek kalmadı. Bunlar neydi? Bunlar benim kolumda yapmış olduğum arttırmaların başlangıç işaretleriydi. Ve burada omuz bittikten sonra ikiye açacağım. Tam ortadan işaretledikten sonra önce sola doğru, sonra sağa doğru kolumu tığım ile birleştirip daha sonra kolumun alt bölümünü kol ağzına kadar tığlayacağım. Daha sonra da yan tarafı, ön ve arka tarafı tığlayarak bitireceğim. Aynı işlemleri diğer tarafta da bitirdikten sonra yakamıza geleceğiz ve o noktada buluşalım. Bu çok karlı bir geri dönüşüm oldu. Şöyle ki bu benim ördüğüm bluz. Sadece yakası kaldı. Şu artan bir parça, şu artan bir parça. Bu da şu da artan bir parça. Bu da şu an yeni başlamış olduğum, ilerleyen günlerde videosunu yapacağım bluz. Bir bluzdan kaç tane kıyafet çıkar adlı çalışmamız devam etmekte. Şu an ben oturdum düşünüyorum. Acaba eskiden ördüğüm her şeyi söksem mi? Bu kadar karlı olacaksa denemeye değer mi? Burada hemen şöyle yaklaştırmak istiyorum kameramı. Tam ön ortasında ipim vardı. Bunu çıkarıyorum artık ve tığımı buradan geçiriyorum. Şöyle bir daha güzel bir şekilde geçirirsem burada büyük bir yuva oluşmaz ve güzel gözükür. Buradan ipimi bağlıyorum iki kez. Ve artık şöyle bir işlem yapıyorum. Bunu da diğer tarafa doğru yapayım. Oradan örerken saklayacağım. Bu şuradaki ip benim şu omuzu örmek için takmış olduğum ip. Karıştırmayalım. Burada artık tığımı kullanıyorum. Şişle yapmayacağım burayı. Omuzları, kolları her yeri bitirdim. Sadece yakam kaldı. Kenardan göz kararı yuvalara batıyorum. Ve normal bildiğimiz sık iğne yapa yapa bütün yakayı çevre öreceğim. Buradaki ipimi de saklıyorum. Temiz bir yakam olsun. Şöyle aslında pek farklı gözükmüyor ama daha değerli toplu, daha net bir yakamız olacak ve şuradaki bölüm içe kıvrılıyor, görüyorsunuz. Şöyle tersten daha güzel görürsünüz. İçe kıvrılıyor. Bunu yaptığımızda tersine bakalım, kıvrılmıyor. Net bir yaka. Burayı eğer istiyorsanız omuzları dikmeden önce şişle de yapabilirsiniz. Ben daha önce sökmüş olduğum bluzumu şişle yapmıştım. Ve hatta kıvırıp bir de içinden dikmiştim. Böyle biraz hafif balıkçı yaka gibi duruyordu. İstiyorsanız şişle yapın. İstiyorsanız burayı böyle tığ ile yapın. İstiyorsanız da trabzanla da yapabilirsiniz. Veya yalancı çakma sık iğne ile de yapabilirsiniz.
Ama şu an benim ipim zaten kalın bir ip. O yüzden hiç gerek duymuyorum. Normal bildiğimiz sık iğne ile bütün yakamı öreceğim. Daha sonra yakam bitince sizinle detaylarda buluşacağız ve bu örmüş olduğum bluze ne kadar gram ip gitti, nasıl bir ip kullandım, hangi yöntemlerle ördüğümü uzun uzun anlatacağım. Aklımızda hiçbir soru kalmayana kadar. Evet efendim, bluzumla karşınızdayım ve yakalı baya büyük, oversize oldu artık. Ama ben çok mutluyum. Çok severim böyle kazakları. Oldum olası çok severim. Hemen detaylarıyla karşınızdayım efendim. Oversize basic bluz. Biliyorsunuz bu bir geri dönüşümdü. Bir tane bluzumu söktüm. Şu an ikinci hırkayı örüyorum. Önümüzdeki günlerde bitince size bilgi veriyor olacağım. Onunla ilgili de bir video yapacağım. Bayağı bir ip alıp hepsini tek bir bluz olarak örmüşüm. İnanamıyorum kendime. Zaten giydiğimde belliydi. O kadar kas katı bir sıkışık bir bluzdu ki incecik şişle ördüm ve kapkalın ip yapmışım. Şöyle hemen göstereyim. Şöyle bir ipi 4 kat yapıp 4 numara şişle ördüm. Bu büyük bir hataydı tabii ki. Ama olur, hatalardan ders alarak büyüyoruz. Şimdi efendim bluzumuz kısaca şöyle bir bluz. Şu tarafını da çizsem çok daha kolay olacak bizim için. Hemen şuradan. Şurada da minik bir kolu var. Bluzumuz o kadar büyük ki şuralar dirseklere geliyor. Şurası da dirsek. Omuz başımız şuralarda kalıyor. Yani şurası da omuz başı. Ve bayağı dökümlü, güzel. Çok uzun zamandır istediğim, aslında geçen seneki bluzu örerken de kafamda bu büyüklük ve bu rahatlık vardı. Ama bir akıl tutulmasıyla onu yaptım. Bugüneymiş kısmet. Artık bu yıl sağlıklı sıhhatli olursak giyeriz. Şimdi efendim hemen şuradan bilgilerimi vererek başlıyorum. Bluzumuzun eni önde 80 santim, arkada 78 santim. Eşit yapabilirsiniz. Zaten oldukça büyük bir bluz. O 2 santimde pek göze çarpmayacaktır. Boyumuz önde 62 santim, arkada 61 santim. Bunu tavsiye ederim. Çünkü ben omuz dikişlerinin öne doğru dönmesinden pek hoşlanmıyorum. Bluzlara, cekete, ona buna bir güzellik vermiyor. Kötü duruyor bence. Neyse, fazla uzun konuşmayayım. Kol eni 40 santim. Kol boyumuz 32 santim. Yani görüyorsunuz ne kadar küçük bir kolumuz var. İpim tavşan ipti. Bunu da hemen şöyle göstereyim. Şöyle bir ipim vardı benim. Bobin halinde almıştım. Şöyle 4 kat yaparak ördüm. 8 numara şişili ördüm. Hemen bunu da görünüyor mu acaba bilemiyorum ama 8 numara şişili örüp sadece yakasını 4 numara tığım ile tığladım. Gramımız da arkadaşlar 405 gram. Şimdi burada eğer benim gibi bu kalınlıkta bir ip alıp 4 kat yapıp 8 no şiş ile örecekseniz 405 gram, evet, ve benimle aynı ölçülerdeyseniz tabii ve bu büyüklükte yapacaksanız olur. Ama ince iple, ince şişle farklı bir ip ile örecekseniz şurayı kale almıyorsunuz, gram olayını kale almıyorsunuz. Orada siz kendi bilgilerinize ya da ip almış olduğunuz kişinin bilgilerine başvuruyorsunuz. Şurada da anlatmak istediğim ufak detaylar var. Hemen onu da göstereyim. Şurada ben etek ucundan yakaya doğru 40 santim ördükten sonra yakamı kesmeye başladım arkadaşlar. Arka benim ipimin yumuşaklığından dolayı böyle oyuntulu gözüküyor ama arkada bir oyuntu yapmadım. Dümdüz ördüm.
İpimden dolayı yumuşak bir örgü olduğu için böyle hafif kavisli duruyor. Daha başka, evet, arka yakamda benim 20 santim yaptım. Kese kese gitmiştik biliyorsunuz omuzlarda. 20 santim kala kesmeyi bıraktım. Burası dümdüz olacak. Bugün ben şiş örgüsünü öğrendim. Ters ve yüz örebiliyorum diyen herkes bu kıyafeti ve benzer kıyafetleri çok rahat örebilir. Hiç tedirgin olmadan başlayın. Çocuğunuza da dirsekten dirseğe kadar ölçerek ona da yapabilirsiniz. Bu ip bir de çok güzel bir ip. Yani bu ipten neler olmaz. Bakalım benim diğer söktüğüm ip el verirse hırkadan sonra da eğer ip kalırsa başka şeyler de yapmayı planlıyorum. Dilerim yeter. Yetmezse de yenilerini alacağım. Çünkü kafamda bu iple ilgili ve benzer iplerle ilgili projeler var. Ben geçenlerde bu işe başlarken, YouTube'a başlarken bir plan yapmışım. Şunu anlatayım, bunu anlatayım, şunu da göstereyim. Eskiden bunu yapmıştım, bu da güzeldi, bunu da anlatayım diye bir plan yapmıştım. Yaklaşık 10 yıl kadar bir planım var. Ama eğer sizin de görmek istediğiniz, bu kanalda da olsa bir seyretsem dediğiniz bir şeyler varsa bana alta yazarsanız, ben de eğer yapabiliyorsam, çünkü ben sonuçta örgünün her şeyini biliyorum, dünyanın en iyi örgücüsüyüm diye burada değilim. Ben de bazı şeyleri öğreniyorum. Ha nedir? Ben çok örgü seven bir annenin çocuğuyum. Onunla büyüdüm. Çocukluğumdan beri de biraz meraklı olduğum için, giyim eğitimi de aldığım için örgüye bir ilgim vardı. Ama bazı şeyleri bilemeyebilirim. Her örneği biliyorum diye bir kanun yok. Eğer yazarsanız, ben de örneği biliyorsam, o örgüyü biliyorsam yapmaya çalışırım. Yapamazsam da oraya bir not düşerim, ben bunu bilmiyorum diye. Siz de beni anlarsınız, biliyorum. Kanalımda çok güzel insanlar var. O yüzden elimden geldiğince size anlatmak istiyorum. Şuraya da hemen açayım, tekrar resmini çekmek isteyenler olursa şöyle açayım. Şurayı da kaybedersem. Evet. Resmi çekmek isteyenler için de şöyle açayım. Evet efendim. Dilerim hoşunuza giden, işinize yarayan bir model olmuştur. Keyifli örmenizi, keyifle giymenizi, sağlıklı günler yaşamanızı temenni ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.